Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde pastanelerde yapılanın aynısı çok lezzetli paskalya çöreği tarifim var. Bu çörek iç dolgusu ile hem yumuşaklığı ile hepinizin beğenisini kazanacak çok lezzetli bir çörek. Şimdi çöreğimiz için gerekli malzemelerimize geçelim. İlk olarak çöreğimiz için bir ön maya hazırlığı yapacağız. Bunun için bir yemek kaşığı kuru mayamızı tabağımın içerisine koyuyorum. Yarım su bardağı şekerim var. Yarısını 2 yemek kaşığı kadarını koyacağım. Diğer yarısını da hamurun içine koyacağım. Ve 1 yemek kaşığı unum var. 250 gram sütümü de içerisine koyup bir kaşık ile karıştırıp mayalanmasını bekleyeceğim. 15 dakika bekletiyorum. Hamurum için gerekli malzemelerim: yarım tatlı kaşığı tuzum var. 1 adet limonumu rendeledim. Görüyorsunuz kabuklarını. Ve 90 gram eritilmiş tereyağım. Geriye kalan 2 yemek kaşığı kadar şekerim. Ve 3 adet yumurtam, birisinin sarısını üzeri için ayırdım. Ve kozalak için unumuz. Ön mayamız da hazır. Bakın yeterince kabardım. Şimdi bütün malzemelerimizle güzel bir hamur yoğuracağız. İlk olarak 500 gram unumu tabağımın içerisine alıyorum. Ve bir kaşık ile ortasını bu şekilde açıyoruz. Kenarlarına yarım tatlı kaşığı tuzumu dökeceğim. Ön mayamı ortasına boşaltıyorum. İki adet yumurtamı da içine koyuyorum. Ve eritilmiş tereyağımı ilave ediyorum. Son olarak limonumuzu ve şekerimizi de ilave edip hamurumuzu iyice yoğurmamız gerekiyor. Limon da güzel bir aroma verecektir. Eğer sevmiyorsanız limonu eklemeyebilirsiniz. Ama bu çöreğin özelliği limonlu olması. Bir kaşık ile gördüğünüz gibi homojen bir karışım oluncaya kadar karıştırıyoruz. Bu işlemi ben önce kaşık ile yaptım. Daha sonra da elim ile devam edeceğim. Hamurumu toparladıktan sonra gördüğünüz gibi tezgahıma unumu serpiyorum ve şimdi hamurumuzu tezgahta iyice yoğurmamız gerekiyor. Bu hamuru mutlaka çok iyi yoğurmalıyız. En az bir 5 dakika yoğurursak eğer çöreğimiz daha da güzel olacaktır. Evet, hamurumu toparladım. Bakın görüyorsunuz, elimiyle bastırdığım zaman bu şekilde içine çöküp ve geriye tekrar eski haline geliyorsa hamurumuz olmuş demektir. Kıvamı gayet güzel. Çok yumuşak değil, sert de değil. Olduğu gibi bakın bu şekilde tabağımın içerisini yağlayıp şimdi hamurumu içine koyuyorum. Ve bu şekilde en az 1 saat hamurumuz 2 katına kadar çıkıncaya kadar mayalandıracağız. Üzerini bu şekilde bir streç film ile kapatıp 1 saat mayalanmasını bekliyorum. Evet, çöreğimizin içi için 1 yemek kaşığı kakao, 5 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, yarım çay bardağı su kullandım. Hepsini kullanmadım. 1 paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı kadar tarçın ve gördüğünüz gibi ufalanmış fındığım var, kavrulmuş. Öncelikle kakaomu koyuyorum. Tereyağımı da koyuyorum. Tereyağının bu şekilde eritilmiş olması gerekiyor. Ve şekerimi de ilave ediyorum. Sizler şekeri sevdiğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Yani 4 yemek kaşığı değil, daha da azaltabilirsiniz ya da daha da fazla çoğaltabilirsiniz. Yine damak zevkinize bağlı. Diğer malzemelerimi de koyup iyice karıştırıyorum.
Fındığımı da ilave ettim. Fındıklarım biraz iri parçalı olduğu için ben blenderdan geçireceğim ve daha pürüzsüz bir hale gelinceye kadar, bakın bu şekilde, kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Sürülebilir kıvama geldiği için şimdi tabağıma alıyorum. Evet, hamurumuz gördüğünüz gibi 2 katı mayalandı. Şimdi hamurumuzu, bakın görüyorsunuz, altını yağladığım için kolaylıkla çıkıyor. Şimdi 2 parçaya ayıracağım. Evet, hamurumu 2 parçaya ayırdıktan sonra gördüğünüz gibi beze haline getiriyorum. 2 tane bu şekilde beze yapmış olacağız. Bezelerimizi büyük bir servis tabağı boyutunda açmamız gerekiyor. Ve kenarlarını da eşit büyüklükte açmalıyız ki iç harcının içine eşit bir şekilde sürebilmemiz için. Evet, yeteri büyüklükte açtığım bezemin içerisine gördüğünüz gibi iç harcımdan koyuyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde iç harcımızı sürüyoruz. Evet, şimdi kenarlarından bu şekilde rulo halinde sarıyoruz. Kağıt serilmiş tepsimin içerisine ilk açtığım bezemi gördüğünüz gibi rulo haline getirdim ve koyuyorum. Şimdi ikinci bezemize de aynı işlemleri uygulayacağım. Evet, iki bezemizi de gördüğünüz gibi örgü şeklinde birbirine sarıyoruz. Ben bu işlemi maalesef çekim yaptığımı sanıyordum fakat başını çekmemişim. Bakın sizler için tekrardan şu şekilde gösteriyorum. Şu şekilde birbirine sarıyoruz. Ve şimdi tepsi mayasında yarım saat boyunca bekleteceğiz. Çok kabaran pofuduk bir çöreğimiz olacak. Evet, yeterince gördüğünüz gibi kabardı. Kocaman bir çörek olmuş olacak. Tabii fırında da 2 katına çıkacak. Üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Bu çörek çok lezzetli. İçi bol fındıklı ve aynı zamanda kakaolu olduğu için çok sevilen bir çörek olacağını düşünüyorum. Her tarafına sürüyoruz ve son olarak üzerine biraz da fındık kırıklarından dökeceğim. Piştikten sonra çok güzel bir görüntü oluşmuş olacak. Şimdi fırınımı da açtım. 180 derecede 190 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda yaklaşık olarak 25 dakika boyunca üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Evet, çöreğim gördüğünüz gibi kocaman oldu. Çok güzel görünüyor. Pişti. Şimdi soğudum. Sizler için dilimlere ayırıp servis tabağıma alacağım. Bakın yumuşaklığını görüyorsunuz. Pofuduk, yumuşacık oldum. Evet, gördüğünüz gibi bakın iç dokusunu da görüyorsunuz. Gayet güzel bir çörek oldu. Bu tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı, gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bakın bu çöreğimiz şu şekilde üzerine bastırdığım zaman gayet güzel bir kıvamda, iç harcıyla, dokusuyla gerçekten beğenilerinizi kazanacak bir çörek olur. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim.
Hoşça kalın, sağlıkla kalın.